Trump boşlukta sallanan bir yaprak değil. Arkasında bir Amerikan devleti var, hala işleyen kurumları var. Şimdi şu tarihte çok büyük bir şey açıklayacağım, yer yerinden oynayacak dediği zaman her zaman altından çok büyük bir şey çıkmayacağını da öğretti. Dediğim gibi biraz gündem olmayı seviyor. İşin içinde savaş, insan, terör, silahlanma olduğunda hiçbir şeyi 24 saatte bitiremezsiniz. Amerika Avrupa'dan vazgeçebilir mi? Bu kadar kolay mı? Amerika NATO'da bir takım değişikliklere gideceğini söylemişti. Bugün görüyoruz ki düğmeye de basılıyor bazı konularda. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump sisteme meydan okuyan bir figür olarak karşımızda. Peki daha çok hangi alanda sisteme meydan okuyor? Yargı mı, medya mı, seçim mi? Donald Trump benim Trump psikolojisi olarak tabir ettiğim ve üzerine gerçekten çalışılması gereken özellikleriyle çok ikinci döneminde çok ilginç bir başlangıç yaptı. Şimdi Amerika'yı yeniden büyük yapmak mottosuydu, sözüydü ve tabii ki iş insanı olması hasebiyle ekonomi ve maliyet onun her konuya yaklaşımındaki temel kavramdı. Fakat Trump meydan okumak üzere geliyorum cümlesini birçok aktör ve birçok kurum için kullandı. Dışarıda bazı devletler için kullandı. İçeride müesses nizama yönelik kullandı. Biden yönetimi ve demokratlar zaten yani hala dilinde 2 ay bitti bugün seçime başlayalı, iş başına geleli Donald Trump. Hala zaman zaman Biden'dan bahsediyor. İnanılmaz bir şekilde yani kapatamadı o defteri. Bir taraftan da biliyorsunuz kendine özgü yeni kurumlar kurdu verimlilikle ilgili Elon Musk'ı başına geçirdiği ve her gün maliyeti düşürecek şekilde Amerikan toplumunun içerisinde bir takım kararlar alınıyor, bir takım raporlamalar yapılıyor ve planlar hayata geçiriliyor. Fakat aslında Trump ne yapmaya çalışıyor? Şimdi 79 yaşındaki Amerikan başkanı yeni bir dünya düzeni arzuluyor. O yeni dünya düzeninde de ABD'yi gerçekten bir numarada tutmak arzusunu öne çıkarıyor. Ama bakıyorsunuz dünya çok merkezliliğe doğru gidiyordu. Hala gitmeye çalışıyor. Trump iş başına gelmeden bile BRICS'i tehdit etti. 24 saat içinde bitiririm dediği Rusya-Ukrayna savaşını başkanlığının 25. günü düğmeye bastı. Ancak geçen hafta bir açıklama yaptı. Dedi ki bunu 24 saatte bitiremeyeceğimi anladım. Biraz dedi konuyu indirgemişim dedi. Şimdi işin içinde savaş, insan, terör, silahlanma olduğunda hiçbir şeyi 24 saatte bitiremezsiniz. Bizim bugün Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili ateşkes konuşmalarında ve çeşitli görüşmeler gördüğümüzde bu kolay değil. Çok fazla farklı done var. Avrupa güvenlik mimarisi zil çalıyor, alarm halinde ve bir şeyler yapmak için Avrupalı her devlet, NATO'yu da hala dillerinden tabii ki düşürmeden bir takım planlar içerisine giriyorlar. Şimdi Amerika transatlantik ilişkilerine de meydan okuyor. Amerika Avrupa'dan vazgeçebilir mi? Bu kadar kolay mı? Amerika NATO'da bir takım değişikliklere gideceğini söylemişti. Bugün görüyoruz ki düğmeye de basılıyor bazı konularda. Ama NATO'dan da tamamen çıkacağı bir gerçeklik öngörmüyorum. Çünkü NATO 75 yıllık bir ittifak. 76. yılında ne koyulacak NATO'nun yerine? Dolayısıyla Trump'ın söylemleri, hayalleri ve idealleriyle ne yapabileceği ve somutta da en sonunda neye karar vereceği şu anda muallakta. Biz hala bunu yaşıyoruz. Dediğim gibi yani 3 yıl 10 ay kaldı. Göreceğiz. Siyasi sisteme karşı eleştirileri neler Trump'ın? Özellikle kendi başkanlığından önceki dönemde ya o ara 4 yıllık Biden döneminde ya da hatta Obama'ya kadar dönen hatta daha öncesine kadar dönen çok büyük eleştirileri var. Amerika'nın kaynaklarının boşa harcandığı noktasında, diğer yükselmekte olan başat aktörlere gereksiz alan açıldığı noktasında. Özellikle NATO'yu da söylemiştik. Avrupa güvenliği için neden elimizi bu kadar taşın altına biz koymak zorundayız gibi söylemleri var. Yani uluslararası sistem dinamiktir, sürekli değişir. Devletlerin güçleri de artış ve inişe geçerler. Bu aslında doğanın kanunudur ve biz bunu insanlık tarihinde sürekli okuduğumuz savaş tarihinde hep gördük. Geçen yüzyılda da gördük. Çift kutuplu dünyayı gördük, sonra süper gücü gördük, sonra dünyanın yeniden değiştiğini gördük. Çin'le olan karşılaşmasında Çin'in gidişatta Amerika'yı şu andan bile geçtiği bazı noktalar ve gidişatta da çok net bir meydan okuması var. Dolayısıyla Trump'ın bu meydan okuması ya da Çin'i yavaşlatması çok doğayla ilintili olarak yapılabilecek bir şey gibi görünmüyor. Fakat bu süreçte
Amerika'yı daha güçlü yapmak için hamlelerini atıyor Trump. Şunu bir kere daha vurgulayalım, bu çok konuşuluyor. Trump boşlukta sallanan bir yaprak değil. Arkasında bir Amerikan devleti var, hala işleyen kurumları var. Evet, zorluyor söylemleriyle. Evet, içeride de bazı düğmeye bastığı konular, özellikle şu maliyet verimlilik noktasında içeriği sarsıyor. Ama günün sonunda Amerikan çıkarlarının Amerika devleti açısından istediğinin olduğu bir nokta gerçekleşir. Trump'ın sistemi çok uzun süreli tehdit etmesi, Amerika'nın iç sistemini de yani nihayetinde sistem tarafından dengelenmesi gereken bir şeydir. Ama dediğim gibi doğanın kanunu, hiçbir zaman hiçbir devlet en tepede sürekli kalamaz. İlk sistem demişken peki Amerikan demokrasisini nasıl etkiliyor bu tavırları? Bu hani hukuk davaları, seçim süreçleri? Devam eden davalar var. Trump'la ilgili tabii ki tarihi olarak yer almış önemli konular var ve bunlar bir iki dava da değil, çok önemli konular. Amerikan demokrasisinin özellikle 4 yıl önce Kongre baskınında hayallerinde bile göremeyecekleri bir şey yaşadığını bütün dünya görüp şaşırmıştı. Fakat bir daha bunların gerçekleşmesi içeride demokrasiyi nasıl etkiler? Ya da Trump'ın şimdi süper çoğunlukla gelmiş olması. Mesela biz bunu da sorguluyoruz. Şimdi süper çoğunluk her kurumda Trump'ın güçlü ve daha karar alma noktasında elinin rahat olduğu bir gerçeklik. Ancak nihayetinde Amerikan sisteminde hala demokratlar varlar ve olacaklar. Dolayısıyla başkanlık dönemi de net bir şekilde 4 sene. Bir de şunu da unutmamak gerekiyor. Yani Amerikan Anayasası'nın korunması, başkan ne kadar güçlü olursa olsun keyfiyeten ben bu anayasayı değiştiriyorum deme lüksüne sahip değil. Checks and balances dediğimiz bu denge fren mekanizmaları Amerika'da güçlü ve deneyimli mekanizmalar. Dolayısıyla süper çoğunluğun bizi yanıltmaması gerekiyor. Popülist söylemleri Amerika Birleşik Devletleri'ndeki geleneksel siyasi yapıya nasıl meydan okuyor? Özellikle siyasi figürlere ya devlet başkanlarına yönelik tavırları, kullandığı kötü kelimeler. Şimdi bunları normalleştiremiyoruz. Bunları Amerika'da normalleştiremiyor. Yani Trump 2 aydır görevde fakat Amerikalı gazetecilerin sabah öğlen akşam her açıklamasında Trump'ın çok büyük efor sarf ettiklerini ve etkilendiklerini görüyoruz. Şimdi bu şekilde devam eden bir sistem içerisinde sürekli de yeni bir şeyle ortaya çıktığında Trump, Amerikalılar da bundan etkileniyorlar. Tamam, hala en güçlü Amerikan silahı dolar ve hala doların karşısında onu meydan okuyan tüm aktörlere ve örgütlere Trump gerçekten gerek işte uyguladığı vergilerle, gerek tehditlerle, gerek ikili ilişkilerini o aktörlerin örgütler içerisindeki varlığını sorgulatacak kadar kullanarak o da gücünü yansıtmaya çalışıyor. Bu şekilde olması da çok doğal. Ama dediğim gibi bu sürdürülebilir bir şey değil. Yani Trump bir noktaya kadar bunun önünde durabilir. Popülist söylemlerini görmeye devam edeceğiz. Çünkü onun kişiliğiyle çok uygun bu tarz konuşmalar. Sadece mesleğiyle değil, hayatı, psikolojisi, deneyimleri. Ya bir de şunu da vurgulamak gerekiyor. Özellikle bu suikast girişimleri Trump için büyük bir kırılmaya yol açtı ve bu da çok makul insan psikolojisi açısından. Neden bunu söylüyorum? Hemen vurulur vurulmaz ayağa kalkıp buradayım, savaşacağım demişti. Ve bunu da bu şekilde gerçekleştiriyor. Her şeye rağmen, yaşına rağmen de bunu yapıyor. Ama mesela özellikle Kennedy suikastı ve diğer konularla alakalı işte on binlerce sayfalık belgeleri açması, bakın o popülist söylemlerin ardından düğmeye de basıyor. Tabii ki orada istihbarat gerekli olduğu kadarını çıkarıyordur ama Trump yine şöyle söylüyor. Bütün belgeleri önünüze seriyorum, siz kendi kararınızı verin ne olmuş Amerika'da zamanında diye. Dolayısıyla bunun etkilerini de söylem ve eylemlerinde okuyabiliyoruz. Son olarak Trump'ın sosyal medya kullanımı geleneksel medya düzenini nasıl etkiliyor? X hesabı askıya alındığında Truth'u sanıyorum ki açmıştı ve oradan çok sık paylaşım yaptığını biliyoruz. Sosyal medyayı ilk döneminde ne kadar aktif kullandığını söylemlerinden ve deneyimlerimizden hatırlıyoruz. Şimdi Trump medyanın bütün araçlarını çok aktif şekilde kullanıyor. Hemen hemen her gün basın demeçlerini görüyoruz ve sosyal medyadan da yazılarını görüyoruz. Çünkü biliyor, genç nüfusa ulaşmanın yolunu biliyor, medyanın değiştiğini ve geleneksel medyaya ek olarak diğer konuların da araç olarak kullanılması gerekliliğini biliyor. Ve sansasyonel açıklamalarını, cümlelerini tarih vererek çok büyük bir şey açıklayacağım diye gündem oluşturarak. Yani bu gündem oluşturmayı bile bir reklam gibi kullanıyor. Bunda da çok mahir. Dediğim gibi bu onun deneyimiyle ve karakteriyle
karakteriyle aslında örüntülü, yani ilişkili. Dolayısıyla bu şekilde davranmaya devam edeceğini de düşünüyoruz. Fakat bazen şimdi şu tarihte çok büyük bir şey açıklayacağım, yer yerinden oynayacak dediği zaman her zaman altından çok büyük bir şey çıkmayacağını da öğretti. Dediğim gibi biraz gündem olmayı seviyor. Ya en basitinden Ukrayna Savaşı'nı 24 saatte bitireceğim demişti. Geçen hafta dedi ki ben espri yapmıştım. Evet, indirgemiştim. Biraz bu gerçekçi değilmiş dedi. Sanıyorum bunun gibi örnekleri çoğalarak göreceğiz gelecek günlerde. Çok teşekkür ederim hocam. Rica ediyorum. İyi çalışmalar.